Yalnız hissettiğini sanıyorsan, büyük bir yanılgı içindesin. Şu an kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Kalabalıkların içinde bile kimsenin seni gerçekten görmediğini düşünüyor olabilirsin. Ama ya sana şunu söylersem, yalnız değilsen ama sadece öyle hissediyorsan, bu video bunu fark etmeni sağlayabilir. Yalnızlık. Herkesin hayatının bir döneminde sessizce kapısını çalan bir duygu. Yaşın kaç olursa olsun, kaç takipçin olursa olsun, etrafında kaç kişi olursa olsun, yalnızlık insan olmanın bir parçası. Ama çoğu zaman şunu karıştırıyoruz. Yalnız olmakla yalnız hissetmek aynı şey değil. Bugün seninle yalnız hissettiğinde, aslında sandığından çok daha bağlı olabileceğini gösteren psikolojik işaretleri konuşacağız. Belki de bu videonun sonunda yalnızlık duyguna bambaşka bir gözle bakacaksın. Birinci işaret. Hayatında güvenebileceğin tek bir kişi bile varsa. Sana bir soru. Zor bir anda arayabileceğin tek bir kişi var mı? Bu kişiyle her gün konuşman gerekmiyor. Seni her zaman anlaması da gerekmiyor. Ama samimiyetine güvendiğin biri varsa, psikoloji bize şunu söylüyor. Mutluluğun anahtarı, sosyal çevrenin kalabalıklığı değil, ilişkilerin derinliğidir. Yani 50 kişiyle yüzeysel bağlar yerine, bir kişiyle kurulan gerçek bir bağ, yalnız olmadığının en güçlü göstergelerinden biridir. İkinci işaret. Başın sıkıştığında yardım isteyeceğin insanlar varsa. Herkes eğlenirken yanımızda olur. Ama asıl soru şu. Düştüğünde kim kalıyor? Eğer hayatında zorlandığında destek olabilecek biri varsa, ailen, bir arkadaşın, bir akraban ya da sadece buradayım diyen biri varsa, bu görünmez bir bağdır. Ve bu bağ senin yalnız olmadığını sana kanıtlar. Unutma, yalnızlık kimsenin olmaması değil, kimsenin önemsememesi hissidir. Ve seni önemseyen biri varsa, yalnız değilsin. Üçüncü işaret. Fikrine değer veren insanların varsa. Hayatında sana akıl veren, yol gösteren, sen ne düşünüyorsun diye soran biri var mı? Bazen bu kişi bir ebeveyn olur. Bazen bir öğretmen, bazen bir arkadaş, bazen de bir terapist. Açılmak zor olabilir. Çünkü anlaşılmamaktan korkarız. Ama seni dinlemeye hazır bir kulak varsa, bu bağ kurabildiğinin ve yalnız olmadığının güçlü bir işaretidir. Dördüncü işaret. Kendin olduğunda paylaşabildiğin şeyler varsa. Hobilerin, ilgi alanların, seni heyecanlandıran şeyler. Bunları konuşabildiğin, paylaşabildiğin biri varsa, orada bir aidiyet vardır. İnsan anlaşıldığını hissettiği yerde kök salar. Aynı şeyleri sevmek zorunda değilsiniz ama sen anlatırken karşındaki gerçekten dinliyorsa, bu yalnızlık duvarında açılmış birik bir penceredir. Beşinci işaret. Düzenli olarak haberleştiğin insanlar varsa. Bazen sadece bir "nasılsın" mesajı. Bazen kısa bir telefon konuşması. Bunlar küçük gibi görünür ama psikolojik olarak çok güçlüdür. Çünkü bu temaslar şunu söyler. Ben seni unutmuyorum. Ve unutulmamak, yalnız olmamanın sessiz kanıtıdır. Altıncı işaret. Herkesi hayatına almıyorsan. Bu kısım çok önemli. Bazı insanlar herkese mesafe koydukları için kendilerini yalnız zannederler. Ama aslında bu bir kendini koruma mekanizmasıdır. Herkese açılmıyorsan, herkesi iç dünyana almıyorsan, bu seçici olduğun anlamına gelir. Ve seçicilik, yalnızlık değil, sağlıklı sınırlardır. Yalnızlık ne anlatmak ister? Psikolojide yalnızlık, bastırılması gereken bir düşman değil, dinlenmesi gereken bir sinyaldir. Bazen bize şunu söyler, bağ kurmaya ihtiyacın var. Bazen şunu, hayatında bir şeyler değişmeli. Bazen de, biraz dur ve kendinle temas kur. Eğer bu duygu uzun süredir seni yoruyorsa ve günlük hayatını etkilemeye başladıysa, bir uzmandan destek almak güçsüzlük değil, kendine verdiğin değerin göstergesidir. Eğer bu videoda kendinden bir parça bulduysan, bil ki yalnız değilsin. Bu duyguyu yaşayan tek kişi sen değilsin ve bu his geçici olabilir. Yorumlara tek bir kelime yaz.
buradayım. Çünkü bazen yalnız hissettiğimizde ihtiyacımız olan tek şey, birinin aynı duyguda olduğunu bilmektir.